Herkese merhaba. Evde yoğurt yapmayı deneyip bir türlü o hayalinizdeki kalıp gibi kıvamı yakalayamayanlardan mısınız? O zaman doğru yerdesiniz. Bugünkü konumuz da bu yaygın sorunu kökünden çözecek o tek ve en önemli sırrı masaya yatırıyoruz. Eminim defalarca denediniz. Belki de en iyi mayayı buldunuz, en taze sütü aldınız ama sonuç bir türlü değişmiyor. Kaşığı daldırdığınız anda dağılan sulu bir yoğurt. Bu durum gerçekten insanın hevesini kırabiliyor. Ama merak etmeyin, bu sorunu yaşayan tek kişi siz değilsiniz. Evet, bu gerçekten de çok yaygın bir sorun. Ama iyi haber şu ki, çözümü sandığınızdan çok daha basit bir teknikte saklı. Peki, nedir bu işin sırrı? Çoğumuz sorunun mayada olduğunu düşünürüz, değil mi? Ama asıl sır, mayalamadan çok ama çok önce sütün kaynatılma şeklinde gizli. Aynen öyle. Bütün o sihirli dokunuş sandığımız maya değil, aslında kaynatma işleminin kendisi. Mükemmel yoğurdun o tok dokusunu belirleyen en önemli şey, daha fermantasyon başlamadan önce süte ne yaptığınız. Yani odaklanmamız gerekenler tencerenin ta kendisi. Peki tamam da bu sihirli kaynatma tekniği tam olarak nasıl yapılıyor? Gelin şimdi adımlara bir bakalım. Aslında ne kadar basit olduğunu görünce siz de şaşıracaksınız. İşte en önemli kural geliyor. Süt kaynamaya başladıktan sonra hemen ocağın altını kısmıyoruz. En az bir 15-20 dakika daha kaynatmaya devam etmemiz gerekiyor. İşte bu süre o istediğimiz kıvam için hayati önem taşıyor. Gelin bu adımları biraz daha açalım. Sütü orta ateşte yavaş yavaş kaynamaya bırakıyorsunuz. Böylece hem taşma riskini azaltıyorsunuz hem de sütün yapısını koruyorsunuz. Yüzeyde o zengin, kalın kaymak tabakası oluşmaya başladığında bilin ki doğru yoldasınız. Kaynama noktasına ulaştıktan sonra ateşi kısıp böyle hafif bir fokurdamayla 5-10 dakika daha pişirmeye devam etmek. İşte bu son dokunuş, inanın bana, her şeyi değiştiriyor. İyi de neden? Yani neden bu kadar uzun süre kaynatmak bu kadar etkili? Gelin şimdi işin arkasındaki o basit bilime hızlıca bir göz atalım. Bakın, olay tamamen şu. Uzun süreli kaynatmanın asıl amacı, sütün içindeki suyun bir kısmını buharlaştırmak. Su azaldıkça sütün içindeki protein ve yağ oranı, yani yoğunluğu doğal olarak artıyor. Daha yoğun süt ne demek? Tabii ki daha yoğun yoğurt demek. Bu kadar basit. İşte dönüşüm tam olarak bu şekilde gerçekleşiyor. Soldaki o bildiğimiz, içinde bol su olan standart sütten, sağdaki suyu buharlaşmış, yoğunlaşmış, özü kalmış süte geçiyoruz. İşte bu yoğun süt bizim kalıp gibi yoğurdumuzun temelini oluşturacak olan şey. Ve sonuç? İşte bu basit yoğunlaştırma işlemi sayesinde mayalanan yoğurt artık sulu değil, tam da istediğimiz gibi. Kaşığı batırdığınızda o güzel izi bırakan kalıp gibi bir yapıya kavuşuyor. Kısacası bugünden aklımızda kalması gereken en temel ders bu. Unutmayın, ev yapımı yoğurttan mükemmel kıvama giden yol daha karmaşık malzemelerden veya pahalı mayalardan geçmiyor. Tencerenin başında sabırla geçireceğiniz o fazladan birkaç dakikadan geçiyor. Artık sırrı biliyorsunuz. Bir sonraki yoğurt yapma denemenizde bu basit ama inanılmaz etkili tekniği uygulayıp o mükemmel kıvamı yakalamaya ne dersiniz? Sonuçları gördüğünüzde gerçekten çok şaşıracaksınız.